Bugünkü konumuz yabancı basında gündem olan ama aslında çok eski bir konu. Ahit sandığı. Peki neden ahit sandığı yeniden bu kadar gündem oldu? Yeni gelişmeler mi var? Bu videoda bunu konuşacağız. Çok ilginç bir video olacak. Piramitlerin altında ne bulundu videomda Türkiye'de aslında çok konuşulmayan bir konuydu. Bugünkü konuyu da eminim çok fazla kanal konuşmamıştır. Bu tarz konuları kanalımda sıkça yayınlamayı düşünüyorum. Beni motive etmek için lütfen videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Videoya derinlemesine geçmeden önce şöyle bir dipnotla geçmek istiyorum. Sanılanın aksine Batı ülkelerinde böyle dini konular çok fazla ilgi çekiyor. İnsanlar üzerine çok fazla konuşuyor. İnançlarına sahip çıkan, radikal bir şekilde bağlı olan çok büyük bir kitle var aslında. Ama başka ülkelerde bu tarz konuları konuşmak sanki çağ dışıymış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Aslında burada da bir amaç var. Siz de anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ahit sandığı dünya basınında nasıl gündem oldu? Bunlardan bahsedeceğim ve size bazı internet sitelerinin haberlerini getireceğim. İlk haber sitemiz Independent. 28 Mart tarihli bir haber bu. Başlıklarında CIA gizliliği kalkan dosyaya göre ahit sandığını medyum kullanarak buldu. İlginç. Detaylara girecek olursak kod adı 32 olan uzaktan görüntüleyici 10 emirin barındırıldığına inanılan altın kaplama sandığı ortaya çıkardığını iddia ediyor. 1980'lerde CIA belgeleri deneysel gizli projenin bir parçası olarak bir medyum kullanarak Orta Doğu'da bulduğunu iddia ediyor. Şimdi bir diğer haber sitemize geçelim. Forbes. Bu da 29 Mart tarihli bir haber. O da biraz esprili bir dille konuyu ele almış. Indiana Jones 1936'da Mısır'da terk edilmiş bir şehirde ahit sandığını buldu. Eğer bu size zorlama geliyorsa 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri hükümetine bağlı bir kurumun sandığın yerini öğrenmek için bir medyumu nasıl kullandığını duyana kadar bekleyin. Gizliliği kalkan belgelere göre bu gerçek bir hikaye. Bir diğer internet sitemizde ise, bir diğer haber sitemizde ise Jerusalem Post 27 Mart'lı bir haber bu. Başlık gizliliği kaldırıldı. CIA ahit sandığı için psişik ağın içinde. Daha detaylara gelecek olursak görüntüleyici 32 kodlu medyum ahşap, altın ve gümüşten yapılmış altın kanatlı melek resimleri ile süslenmiş, tabuta benzeyen bir kap tarif etmiştir. Gizliliği kaldırılan CIA belgelerine göre 1988 yılında Sun Street isimli bir gizli projenin parçası olarak uzaktan görüntüleme teknikleri kullanarak kayıp eserin yerini tespit etmeyi amaçlayan bir deney olarak belirtilmiş. Şimdi kafanızda kabaca bir şeyler belirlendi sanıyorum ki ahit sandığı CIA tarafından bir deneyle Sun Street projesi adı altında bulunması için bir medyumdan, kod adı 32 olan medyumdan destek alıyorlar ve bunu raporluyorlar. Şimdi bu belgeler, hep belgeleri isteyenler haklısınız, belgeleri buldum ve şimdi belgelerin üzerine konuşacağız. Biraz heyecanlandınız bence. Belgeleri bulduğum site Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın web sitesi. Tıklıyoruz. Şimdi burada 19 sayfalık bir belge var. 1988'de psişik ESP kullanılarak yapmaya çalıştıkları. ESP nedir diye soracak olursanız ekstra duyusal algı demek. Yani kişinin fiziksel duyularla elde edemediği bilgi anlamına geliyor. Bir çeşit paranormal, fiziküstü yetenek gibi bir şey. Birazdan detaylara gireceğiz. Ne demek istediğimi daha detaylı anlayacaksınız. Hadi belgeyi bir göz atalım. Burada tarih olarak 5 Aralık 1988 yılı belirtilmiş. Sayfanın aşağısında aslında belgenin 2000 yılında yayınlanmasına karar verildiğini görüyoruz. Ama neden şimdi? Yani neden 2000 yılında yayınlanmış bir belge, neden 25 sene sonra bu kadar viral oldu? Biliyorsunuz ki geçen haftalarda da piramidin altına yapılan çalışmaların sonuçları açıklanmıştı. Ya ülkemizde çok fazla konuşulmasa da yabancı basında özellikle Amerika'da bu konular çok fazla konuşuluyor.
Neden bunlar arka arkaya bu şekilde patlak verdi dersiniz? Yani bunlar bana çok tesadüf gibi gelmiyor. Sizin de bu konuda yorumlarınız varsa lütfen yazın, merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Şimdi belgelere birazcık daha bakalım. Projenin ismi St. Street. Oturum tarihi olarak 5 Mart 88. Başlangıç saati 9:15. Bitiş saati 10:45. İzleyici tanımlayıcı ise 032 kodlu birim. Belgenin proje numarası verilmiş. Burada TNG 0209. Hedef 0209 ahit sandığı denmiş. Şimdi burada 032 mükemmel siteye ulaştı. 4. aşama yapısıyla çok iyi iş çıkartıyor. 032 AOL'nin tutma yeteneğini sergiliyor. AOL daha ileriki yerlerde de geçecek. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum. Bilen veya tahmini olan varsa yazsın. Resmi bir dille yazılmamış gibi bu yazı. Ve burada önemli bir şey var. Burada bir koordinat var. Bu koordinat acaba nedir diye bir Google'da arama yaptım. Ben aratınca açıkçası çok bir şey bulamadım ama birkaç kişide gördüğüm kadarıyla biri Antarktika'da bir yere denk geldiğini söylemişti. Bir tanesi de Svalbard, kıyamet ambarı vardı ya, biliyorsunuzdur, sizin de ilginiz varsa bu konularda. Svalbard'da bir kıyamet ambarı var, işte dünyadan alınan tohumların saklandığı. Oraya denk geldiğini söylemişti. Ama belgede daha farklı bir yer geçiyor. Göreceğiz şimdi. Şimdi ikinci sayfayı açtığımız zaman yine oturumun özeti, gözlemci No 032 başlangıç saatleri yazıyor. Şimdi önemli konuşmalara geçeceğiz burada. Hedef bir kaptır. Bu kabın içinde başka bir kap da vardır. Hedef ahşap, altın ve gümüşten yapılmış bir tabuttur. Hedef şekli AOL. Bunun ne olduğunu bilmiyorum demiştim az önce de. Olarak bir tabuta benzemektedir ve serafimlerle süslenmiştir. Çizim için 16. sayfaya bakın diyor. Bakalım 16. sayfaya. Şöyle bir şey çıkıyor orada da. Şimdi bunun üzerine birazcık duralım. Serafim nedir? Daha önce bir araştırma yapmıştım yine. Ahit sandığının Tevrat'ta detaylı anlatımı var. Detaylı anlatımını araştırmıştım. Detaylı anlatımın da o üzerinde, şurada gördüğünüz gibi üzerinde 2 tane figür var. Böyle melekvari figürler ve onlar keruv diye geçiyor. Keruv. Göksel bir varlık gibi düşünün. Yani melek de denilebilir ama göksel varlık belki daha bu tanıma uyuyor. Şimdi keruvla serafim farklı şeyler. Bunları yine biraz araştırdığımda bunu görebildim. Mesela keruv 4 kanatlı, bazen de 2 kanatlı. Yani görsel olarak, görüntü olarak da farklı şeyler. Serafim ise 6 kanatlı bir varlık. 6 kanatlı ve yanan bir varlık. Detayları, daha çok detayları merak ediyorsanız araştırabilirsiniz siz de. Bu detay önemli diye vermek istedim. Size de bir araştırma konusu çıksın istedim. Şimdi burada bir çelişki var. Yani kutsal kaynakta, Tevrat'ta anlatılan ahit sandığının görüntüsüyle buradaki 32 kodlu medyumun gördüğü çelişti diyelim. Devam edelim. Bu bilgiyi verdikten sonra yine şuna geçmek istiyorum. Başta sorduğum soruyu sormak istiyorum. 1988 yılında yapılan, 1 saati biraz geçen bir proje, bir çalışma, bir medyum çalışması 2000 yılında zaten halka açık hale getirilmiş. Peki neden 2025 yılında, yani 25 sene sonra tekrar gündeme getiriliyor? Bunu da birazcık araştırdığım zaman yine bir 100 bin takipçili bir X kullanıcısı böyle bir haberi patlatıyor. 100 bin takipçisi var zaten. Yani bunu 26 Mart tarihinde böyle bir paylaşım yapıyor. Size az önce videonun başında verdiğim kaynak haber sitelerinin de tarihlerine dikkat edecek olursanız 28, 29, 20, 27 Mart tarihlerinde, yani sanıyorum ki haber siteleri de bu 100 bin takipçisi olan kullanıcıdan sonra aslında bu haberi alıp haberleştirmişler. Hani ilgi gördüğü için. Ama burası bir soru işareti ya, çünkü neden bunu patlatmak istediler? Bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum ben. Aslında biraz beyin fırtınası yapalım birlikte. Trump ve Elon Musk mı çıkacak altından acaba diye düşünüyorum. Çünkü Elon Musk ve Trump baya böyle
dini bir figür olma yolunda ilerliyorlar. Kendilerini hatta yani neredeyse hani böyle Mesih gibi ya da Armagedon yani son din savaşı, iyinin ve kötünün savaşı ve kıyameti getirecek savaşı başlatacak figürler olarak gördükleri söyleniyor. Ki birazcık bu konuyu araştırdığınız zaman Trump'ın bazı din adamlarıyla olan ritüelleri de çok fazla var. Zaten Elon Musk da çok ayrı bir adam. İsterseniz Armageddon konusunu da ayrı bir videoda yapmak isterim. İstiyorsanız lütfen bunu da yorumlara yazın. Ben onlar kaynaklı bu olayın patlatılmış olabileceğini, yeniden gündeme getirilmiş olabileceğini düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Devam edelim. 2. sayfa ile devam ediyoruz. Bu medyumun aktardıklarını konu alıyor bu sayfada. Bu hedef Orta Doğu'da bir yerde bulunmakta. Yani verdikleri koordinatla da aslında çelişen, çünkü çok alakasız Orta Doğu'yla Antarktika civarı çok alakasız. Devam edelim. Orta Doğu'da bir yerde bulunmaktadır. Çünkü oradaki bireylerin konuştuğu dil Arapçaya benzemektedir. Çevredeki binaların görselleri cami kubbelerin varlığına işaret etmektedir. 12. sayfaya bakın diyor. 12. sayfaya birazdan bakarız. Bölgedeki kişiler tamamen beyaz giyinmiş, siyah saçlı, koyu renk gözlüydü. Özellikle odaklandığım bir figür bıyıklıydı. Yani medyum duru görüsünü yapıyor, artık trans haline giriyor sanırım, öyle yapıyorlar. İmajinasyonlar, hayaller geliyor ve onu sonradan aktarıyor. Ben böyle anlıyorum. Sonra hedefin amacı bir halkı bir araya getirmek. 16. sayfaya bakın demiş. Bunun tören, anı, saygı duruşu, diriliş gibi şeylerle ilgisi vardır. Bu durumun ruhsallık, bilgi, dersler ve şu anki bilgimizin çok ötesinde tarihsel bilgi yönü vardır. Hedef varlıklar tarafından korunmaktadır. 14. sayfaya bakın ve ancak şu anda yetkinleştirilmiş olan kişiler tarafından açılabilir. Bu kap şu an açılamaz, açılmayacaktır çünkü doğru zaman henüz gelmemiştir. Açılması gereken doğru zaman geldiğinde kabın kilit mekanizması oldukça basit bulunacaktır. Kabı zorlayarak ya da kırarak açmaya çalışan kişiler koruyucuların bilinmeyen bir güç kullanımıyla 17. sayfaya bakın demiş. Yok edilmesiyle karşı karşıya kalacaklar. Evet, bu aslında bildiğimiz bir şey. Şöyle bildiğimiz bir şey. Ahit sandığı ile herhangi bir ilgisi olanlar, bilgi sahibi olanlar ahit sandığının zamanı gelince bulunacağını, bulundu dense de zamanı gelince bulunacağı ve herkesin o sandığı açamayacağı bilgisine vakıflar diye düşünüyorum. Bu anlatılan da aslında buna benziyor. Şimdi diğer sayfalarda da çizimler var. Yavaş yavaş yükselen eğimli kapılar, bazı isimler, bir kemer çizimi, ahit sandığının bir parçası olabilir şu. Burada böyle şeyler var. Cami çizimi var. Mumya veya çöp adamlar var. Bunlar çöp adam. 8 adet. 8'in bir anlamı var mı burada bilmiyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Bir tekerlek veya bir mekanizma. Hani böyle olur ya hazinelerin ya da bankaların yuvarlak mekanizmaları, onlar gibi bir şey. Yani bu resmi internet sitesinde yer alan belgedeki çizimler. İlginç. 18. sayfada burada bazı kelimeler var. Burada medyuma sorular sorulmuş ve o da kelime kelime, hani bu kabın yani bu sandığın amacı ne diye. O da işte diriliş, saygı, koruma, tören ve sağlık gibi şeyler anlatmış. El yazısı olduğu için aslında çok da net okunmuyor. 19. sayfada ise işte ölüm yazısını görüyorum. ızdırap, hızlı ölüm gibi şeyler. Bu da herhalde hani ona dokunan veya dokunma etkisi olmayan, açma etkisi olmayan kişilerin başına gelecekler galiba. Bu da bundan ibaret gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şöyle bir şey, siz ya ikna oldunuz mu bilmiyorum. Bana soracak olursanız ben medyum ya da medyum mu demem gerekiyor bilmiyorum. Duru görüsü olan insanların varlığına inanıyorum. Ama bu tarz insanların çok az sayıda olduğunu düşünüyorum. Atıyorum yani şu an tamamen atacağım bir istatistik veriyorum size. Belki 100.000 kişiden hani
3-4 kişi falan vardır. Yani attım tamamen ama çok az olduğunu düşünüyorum ama olduğunu düşünüyorum. Ve bu tarz kişileri artık devletler kullanıyor. Yani bunu biliyoruz. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Rusya'nın çok yoğun kullandığını biliyorum. Soğuk Savaş zamanında Hitler'in çok meraklı olduğunu ve sürekli böyle medyumlarla çalıştığını duymuştuk zaten. Osmanlı'da zaten müneccim başı diye bir kavram bile var yani. Devletler bunları çok yoğun bir şekilde kullanmışlar. O yüzden böyle bir şeye inanıyorum. Yani istihbarat teşkilatında kullanılıyor bunlar. Sadece buradaki dediğim gibi hani videonun birkaç yerinde vurguladığım gibi bu konuların yeniden şu an gündeme getirilmesinde bir amaç görüyorum. Armageddon'a başlangıç gibi bir amaç. Zaten tahmin ediyorsunuz ki yani birçok zemin hazırlandı bu konuya ve şu anda benim bulunduğum Hatay bölgesi de bu alana dahil. Hatay'da zaten çok yoğun, çok büyük bir deprem de gerçekleşti. Bilmiyorum, biraz bu konuları kimisi böyle deli saçması olarak görüyor ama bu kadar yüksek yoğunluklu bir deprem, tamam fay hattı zaten çok yoğun bir şekilde geçiyor ama zamanlaması veya bütün her yeri yok edecek tarzdaki şiddeti manidar. Yani şu zamanlar, şu aralarda zaten biliyorsunuz Filistin halkının başına gelenleri. Şimdi Trump ve Elon Musk gibi figürler de ortaya çıkınca aslında böyle sanki yavaş yavaş puzzle'ın parçaları oturuyor gibi. Yani ben ahit sandığı ile alakalı bu belgeden ziyade bu belgenin neden şu an çıkartıldığına odaklanmış durumdayım. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınız benim için önemli. Yorumlarınızı paylaşın benimle. Merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.